3 boyutlu baskılarınız bu şekilde dağınık, birbirine yapışmayan formda bozuk çıkıyorsa ve siz bu şekilde sağlam, kaliteli baskılar almak istiyorsanız bu videoyu izleyin. Elektrikli Düşler YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Erhan Demircioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, daha önce Bambulab A1 Combo'nun kutu açılışı ve ilk baskı testi ile ilgili bir video yayınlamıştım ve sonrasında bu cihazın uzun vadeli olarak incelenmesiyle ilgili bir içerik yapacağımı söylemiştim. Şimdi bu videoda farklı materyallerle baskılar aldım. Bu baskıları alırken ne tür konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları bahsedeceğim. Özellikle Bambulab A1 ya da A1 Combo almak isteyenler kesinlikle bu videoyu izlemeli. Ama Bambulab A1 ya da A1 Combo'yu almış olanlar da mutlaka izlesin. Çünkü farklı materyallerle baskı alırken ne tür noktalara dikkat etmemiz lazım? Bazı kritik püf noktalar paylaşacağım. Hadi başlayalım. Bu videoda ismi geçen markalarla herhangi bir işbirliğim ya da sponsorluğum bulunmamaktadır. Ancak yine de marka ismi geçtiği için ve telaffuz ettiğim için reklam ibaresini videonun içerisine ve açıklama kısmına ekliyorum. Ben aslında birçok materyalle baskı yaptım. Bunu da belli bir sırayla sizlere aktaracağım. Öncelikle PLA filamentlerle olan baskılardan sizlere bahsetmek istiyorum. PLA çok basit bir şekilde basılabilen bir materyal ve her 3 boyutlu yazıcında kullandığımız bir materyal. Peki Bambulab PLA baskılarda ne tür farklılıklar yaratıyor? PLA noktasında birçok farklı baskı aldım. Şu elimde görmüş olduğunuz bu parça bir laptop standı. Delikli de bir parça ve PLA'dan bastım. Hyperspeed siyah bir filamentle bastım ve oldukça pürüzsüz bir şekilde parça çıktı. Yine aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz SCADIS üzerindeki bu avandanlık setini yine Makerwork'ta bulmuş olduğum parçalarla bu makinede bastım. Bu sayede aslında kendiniz bir IKEA'dan SCADIS temin edip 3 boyutlu yazıcınızda kendi avandanlık setinizi oluşturabilirsiniz ve aletlerinizi bu şekilde dizerek kendi atölyenizi oluşturabilirsiniz. Bu noktada benim işimi çok kolaylaştırdı. Oldukça beğeniyorum. Çok da farklı da bir hava kattı bence çekim yaptığım atölyeye. Yine burada PLA noktasında gayet pürüzsüz baskılar elde edebiliyoruz. Kurulum sonrası ilk yapmış olduğumuz testte bir Genji modeliyle eğik kulağa sahip tavşan modeli basmıştık ve orada da zaten pürüzsüz bir baskı elde etmesiyle kendi farkını ortaya koymuştu. En önemli özelliklerinden bir tanesi bence baskıda, PLA baskıda işkence testi dediğimiz şu delikli yapılar, yani filamenti ittirip sonra hızlı bir şekilde geri çekme ve buna bağlı olarak işte ipliklenme ya da extrude başarısını gösteren bu işkence testini çok başarılı bir şekilde sağladı. Bunun yakından detaylı çekimini de gösteririm. Bu tarz delikli yapılarda da herhangi bir şekilde sarkma olmadan ya da ipliklenme olmadan başarılı bir şekilde bu olayı sağlamış oldu. Bir diğer noktada tolerans testi. Yani biz kimi zaman bir figür üretmeyebiliriz. Bazı mekanik parçaları da, yani birbirine geçmesi gereken ölçülü parçaları da basmamız gerekebilir. Bu noktada aslında yapmış olduğum testlerde özellikle birbirine geçmeli parçalarda büyük bir başarı sağladığını söyleyebilirim. Mesela örnek olarak şunu söyleyebilirim. Bir tekere bir jant bastığım zaman bu jantın bu tekere uyumlu bir şekilde geçtiğini, herhangi bir şekilde hani geçmemezlik olmadığını, tolerans açısından birbirine uyumlu olduğunu da söylemekte fayda var. Yine bir önceki videoda enerjisi bitmeyen bir el feneri yaptım. Bu el fenerinde de o dişli yapıları gibi parçaları PLA filamentle bastım. Orada da yine tolerans açısından ve baskı kalitesi açısından oldukça beni memnun etti. O videoyu izlemediyseniz de onu kartlara bırakıyorum. Mutlaka o videoyu da izleyin. Renkli baskılara geçtiğimiz zaman özellikle bu cihazın combo modeli renkli baskı açısından ön plana çıkıyor. Renkli baskı performanslarına baktığımız zaman aslında birçok farklı renkli baskı örneği aldım ve bunlarla ilgili sizlere birkaç bir şey bahsedeceğim. Renklendirme işlemlerini Bambu Studio'da dilimleyicisinde çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yani herhangi bir şekilde renklendirme yapılmamış bir STL dosyasını istediğimiz şekilde renklendirme yapabiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Boşlukları elle de doldurabiliyoruz. Otomatik şekilde kendi de yüzeysel olarak doldurabiliyor. Bu da önemli. Ama renkli baskının en önemli dezavantajlarından bir tanesi çok fazla atık filament ortaya çıkartıyor ve ciddi anlamda bir filament israfına sebebiyet oluyor. Şu an renkli baskı olarak bahsedeceğim bazı örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 46 adet Minyos bastım. Papoy? Makarana papoy. No 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 no. Papoy. Papoy. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve burada 4 çeşit renk. Siyah, beyaz, sarı ve mavi renkleri kullanarak bastım. Burada 46 adet bunu bastım ama ciddi anlamda bir atık filament ortaya çıktı. 46 adet Minyos bastığım zaman bu elimde görmüş olduğunuz poşetlerdeki atıklar açığa çıktı. Nedir bu atıklar? Filamentin her renk değişikliğine temizlenmesi sonucu da bu şekilde atık filament açığa çıkıyor. Bir de destek kullandığım için de destek atıkları açığa çıktı. Yine aynı zamanda
zamanda bu tarz renkli baskı yaptığımız zaman renk geçişlerini rahat bir şekilde yapmak için bu tarz kuleler de yanında inşa ediyor ve bu da aslında filamenti harcadığımız noktalardan bir tanesi. Yine aynı şekilde renkli baskı olarak şu şekilde bir hareketli de bir parça olan model bastım. Bu da iki renkli siyah ve beyaz filamentten oluşuyor. Yine şu şekilde bir kendi içerisinden çıkan spatula için bir kullanım sapı yaptım. Bu sapta da Bambulab yazısını renkli olarak yazdırdım. Oldukça güzel, çok hoşuma gitti. Yine renkli olarak yaptığım modellerden bir tanesi bu şekilde Volkswagen araç. Yine burada da 4 renk baskı deneyimini sundum. Bu parçaların hepsini aldım. Baskıların hepsini yakından gösteririm. Bu şekilde bir renkli tablo gibi bir çalışma yine sağlamış oldum. Şu şekilde renkli konteyner bastım. Özellikle renkli baskılarda tek bir parçayı renkli olarak yazdırmayın. Çoklu yazdırın. Neden bunu söylüyorum? Çünkü atık miktarı aynı kalıyor. Çoklu yazdırdığımız zaman baskı süresi artıyor. Evet, ancak atık miktarı aynı kaldığı için 46 tane basıp aynı miktarda atık üretmek daha mantıklı geliyor. Aferin. Bana yani filament israfı açısından. Yine bu noktada hani bazı şeyleri söylemekte fayda var model açısından. Mesela Minions'u 46 adet bastım ve bu 46 adette ne kadar filament tüketildi? Bunları ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplam 46 adet Minions bastığımız zaman toplam harcanan filament miktarı 367.12 gram. 46 tanenin baskı süresi 1 gün 8 saat 3 dakika sürdü. Atık olarak 79.33 gram bir atık filament meydana geldi. 63.83 gram bir destek atık filament meydana geldi. 16.99 gram da bu renk geçişleri için kule harcamış olduk. Yani ciddi anlamda bir burada israf söz konusu oluyor. Yazıktır, günahtır, israftır. Bir tane modelin renkli olarak basılması için 108.17 gramlık bir atık filament açığa çıkıyordu. Biz bunu 46 tane basarak bu atık filament miktarını koruduk. Sadece baskı süresinin bir gün gibi uzun bir süre sürmesini sağladık. Dolayısıyla bu tarz sıkıntıları da var. Ama sonuç mükemmel. Yine bu noktada bu atık filament miktarlarının dilimleyicide gösterilen değerlerinin realitede de doğru olduğunu söyleyebilirim. Elde etmiş olduğum atık filamentleri tartıyla, hassas teraziyle tarttım ve oradaki elde etmiş olduğum gramajların dilimleyicideki gramajlarla uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada dilimleyici oldukça başarılı. Yine renkli baskılarla ilgili olarak Makerworth'te yer alan şu şekilde light phone tabloları yapabilirsiniz. Renkli baskı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi farklı bir materyal olan Patchy filamentle ilgili birkaç bir şey bahsetmek istiyorum. Patchy filament olarak aslında güzel bir sonuç elde ettim. Şöyle büyük kocaman bir Patchy gri filament baskısı aldım. Oldukça başarılı. Yine bunları da yakından gösteririm. Yine Patchy ile şu şekilde bir su kabı bastım. Yüzey kalitesi ve kullanımı oldukça rahat. Şöyle kap ve kaşık modelleri bastım. Bu tarz menteşe sistemleri bastım. Patchy biliyorsunuz PLA'dan bir tık daha dayanıklı ve baskı kalitesi açısından da memnun kaldım. Bunları yazdırırken özellikle herhangi bir ayar yapmadım. Mevcut olan stok ayarları kullandım Bambu Studio'daki ve başarılı sonuçlar elde ettim. Şimdi gelelim biraz yazdırması meşakkatli olan TPU filamenti. Yazıcı TPU filamenti destekliyor. Özellikle farklı TPU parçaları bastım. İlk bastığım parçalardan bir tanesi tekerlek. Ama şunu bahsetmem lazım. TPU basarken neye dikkat etmeliyiz? Birincisi AMS sistemine kesinlikle TPU makaramızı takmamalıyız. TPU esnek bir malzeme olduğu için AMS Light sistemi bunu extruder'e itme noktasında ciddi sıkıntılar çekecektir. Dolayısıyla bunu spool holder'dan direkt extruder'e yollamamız lazım. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir diğer önemli konu da ben ilk baskıyı alırken spool holder'ı taktım ama buradan boruyla extruder'e besleme yaptım. Öyle yaptığım zaman ilk elde ettiğim baskı tekerlek basmıştım. O tekerlek bu şekilde katmanlar birbirine yapışmama sorunuyla baskı sonuçlandı. Bu noktada hani nasıl bir sorun meydana geldi? Aslında esnek filament olduğu için boru içerisinde o esnemeye bağlı olarak çok iyi bir şekilde çekilemedi extruder tarafından ve bu şekilde katmanlar birbirine yapışmadı. Sonrasında ne yaptım? Sonrasında ben bu boruyu ortadan kaldırdım. Spool holder'dan direkten extruder'e besleme yaptığım zaman çok kaliteli bir şekilde TPU filamentte baskı aldım. Yine aynı şekilde tekerlek, şöyle bir parça bastım yine esnek ve biraz daha sınırları zorlamak açısından, TPU kalitesini göstermek açısından şöyle bir cüzdan bastım. Yine bunu yakından gösteririm. Yani gerçekten hayran olmamak elde değil. Çok güzel bir şekilde bastı. Şurada mesela detay var, deseni var. Bu deseni çok güzel yaptı. Yine para koyulacak yerlerin, kart koyulacak yerleri çok güzel bir şekilde yaptı. Çok başarılı bir baskı oldu. Dolayısıyla makine bu noktada çok başarılı. TPU filament basarken dikkat etmemiz gereken bir nokta. Biz normalde herhangi bir şekilde bir baskı verdiğimiz zaman makine kendisi otomatik olarak başlıyor ve başında olmamıza bile gerek yok. Uzaktan da baskıyı verebiliriz.
verebiliriz ya da başlatıp gidebiliriz. TPU basarken ise ben özellikle şunu öneriyorum. Baskı başlarken baskıyı izleyip ilk katmana attığını gördükten sonra makinenin yanına uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü TPU esnek bir filament olduğu için buradaki kesme aparatı diğer filamentleri çok rahat bir şekilde kesip fırlatabiliyor. Ama esnek malzemeyi, yani TPU'yu tam olarak kesip fırlatamıyor. Burada bu mandalın arasına sıkıştığı durumları ben baskı alırken yaşadım. Dolayısıyla bunu elle müdahale edip o şekilde kurtarmak çok faydalı olabilir. Bunu bir dipnot olarak sizlere belirtmek isterim. Bu makine normalde ABS ya da mühendislik filamentlerini desteklemiyor. Ancak ben bu makinede ABS baskı aldım. Şu şekilde bir tekerlek jantı baskısı aldım. Küçük bir parça. Bunun baskısını alırken de kenarına rüzgarlık ekleyerekten aslında ortam ısısını korumayı sağladım. Bu sayede bu tarz hani küçük ABS baskılar noktasında işimizi görecek seviyede. Aslında Haten sistemi bu tarz materyallere basacak kapasiteye sahip, ancak açık kasa olduğu için tavsiye edilmiyor. Ama ABS baskılarda ufak parçalarınız varsa iş görür. Büyük parçaları kesinlikle çatlama yapacaktır. Yine farklı bir materyal olarak mühendislik filamentlerinden bir tanesi olan ASA filamentle test yaptım. ASA'da çok başarılı olamadım. Bu şekilde parçalanmalar ve baskıyı başarıyla sonuçlandırmama gibi durumlar söz konusu oldu. Çünkü ASA gerçekten kapalı bir ortam gerektiren makinalarda çok rahat bir şekilde basılıyor. Dolayısıyla bu makineyi kapatmak lazım. Ama kapattığımız zaman evet baskı alır, fakat içerideki ısı yükseldiği için de anakarta veya diğer aksamlara zarar vereceği için çok tavsiye etmem. Dolayısıyla ASA filamentte çok başarılı olamadı. Diğer mühendislik filamentleri açısından da evet bu makine baskı alabilir. Karbon alaşımlı ya da farklı tür materyallere basabilir. Fakat bu sistemde extruder plastik, yine dişli sistemleri de ve nozzle sistemi de ciddi aşınmalara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla çok tavsiye edilen bir yöntem olmaz. Dolayısıyla bu makineyi tavsiye edilen filamentlerde kullanmakta fayda var. Ara sıra küçük baskılar için ABS'yi tercih edebilirsiniz. Bu makinenin en önemli avantajlarından bir tanesi, bu kadar farklı çeşit filament denemesinde filamentten filamentlere geçerken rahat bir şekilde sıkıntı yaratmaması. Yani esnek bir filament TPU basıp daha sonrasında PLA ya da PETG filament basmak istediğimde rahat bir şekilde makine kendisi bu filamenti geçiş sağlıyor. Geleneksel makinelerde ya da diğer marka yazıcılarda ciddi bir sıkıntı oluşabiliyor. Mesela esnek filament basınca PLA geçtiğimiz zaman extruder'de esnek filamentin dolanmasına bağlı olarak o kafayı sökmemiz, orayı temizlememiz gerekebiliyor. Ancak yapı olarak filamenti kesip extrude etme yapısı açısından Bambu Lab bu işi gerçekten başarıyla sağlamış. Bu yüzden sürekli farklı materyallerde gezineceksiniz, bu makineyi tercih edebilirsiniz. Şimdi hızlıca artılar ve eksiler olarak toparlamak gerekirse, birincisi bu makine hızlı, baskı kalitesi güzel, kurulumu kolay, kalibrasyonlarını otomatik şekilde yapıyor, ekranı dokunmatik ve güzel bir arayüze sahip, dilimleyicisi inanılmaz güzel, Prusa Slicer bile Bambu Studio'nun bu iyileştirmeleri ve güzel özelliklerinden sonra kapatmış olduğu bazı özellikleri geri getirdi. Dolayısıyla rakibi gerçekten başarılı buldu ki geri getirdi. Yüksek kaliteli bir manyetik yatağı var, gerçek mıknatıslara sahip. Makır World gibi güçlü bir ekosisteme sahip. Yine Bambu Wiki sayesinde de kullanıcısını ve makinelerini destekliyor. Yazılımın uygulaması kendilerine ait olması, gerçekten de hızlı bir makine olması ve yine genel işleyiş açısından olumlu bir artı. Gelelim eksilere. Nedir negatif yanları? Nedir olumsuzlukları? Filament israfı renkli baskıda çok ciddi anlamda. Dolayısıyla hani bu noktada ciddi bir filament tüketiyor ve bu hiç hoş değil. Ve biz hani atık miktarını koruyalım, farklı daha fazla baskı alalım dediğimiz zaman baskı süresi de ciddi anlamda uzatıyor ve renkli baskı da zaten baskı süresini uzatan bir durum. Bu da bir negatif yan. Z ekseninde trapez mil yerine lineer ray kullanılsaydı belki çok daha pürüzsüz baskılar elde edilebilirdi. Ancak trapez mille bu desteklenmiş. Bu da bence bir negatif. Y eksenindeki boşluklara filament düşmesi, o kapağın açık olması da dikkat edilmezse uzun vadede sıkıntı çıkartabilecek gibi duruyor. Peki Bambu Lab bu kadar güçlü bir makine piyasaya koydu. Kapalı yazıcılarında da başarılı. Gelecek hedefine, bana kalırsa gelecek hedefi biraz daha büyük tablalı yazıcılara odaklanacak. Zaten yakın zamanda sızdırılan görüntülere bakılırsa patentlenmiş farklı bir model üzerinde çalışılıyor. H2D diye. Muhtemelen bu yazıcı biraz daha endüstriyel tipte olacak ve özellikle de tablasının bir miktar daha büyük olacağını ben öngörüyorum. Ama şu noktada diğer markalar Bambu Lab'ın bu kalitesine yetişmeyle ilgili çalışıyor. Siz ne de düşünüyorsunuz Bambu Lab yazıcılarla ilgili olarak? Merak ettiklerinizi yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Her yoruma okuyup cevaplıyorum. Aynı zamanda kanala abone olup videoları beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden sorunsuz baskılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Elektrikli düşlerdeyim, hayalim şimdi gerçek.